Merhabalar, hoş geldiniz. Pullu iplerle modeller üretmeye devam ediyoruz. Ve yeni modelimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün de kız bebekler için uyumlu pullu fırfır detaylı hırkamı anlatacağım. Tabi tercihinize göre hiç pullu ip kullanmadan da tek normal ipimizle de bu detayları tamamlayabilirsiniz. Kol detaylarıyla beraber ayrıca yetişkinler için de uyumlu bir çalışma oldu bence. Tabi biz 1 yaş uyumlu hırkamızı çalışacağız bugün. Santim ölçülerini ve daha büyük nasıl yaparız? Bunları videonun sonunda vereceğim. Oradan ölçülerine baktıktan sonra sizler örgünüze başlayabilirsiniz. 2 tane normal ipimizden kullanacağız. Bir tane de pullu ip kullanacağız. Düğmelerimizde önde 3 adet, kolda da 2'şer adet olmak üzere toplamda 7 tane düğmeye ihtiyacımız var. Yakasındaki bu fırfır çalışmasından dolayı ilmeklerimiz bir hayli çoğalacağı için artırmalarımız olacak çünkü. 1 metre misinalı şişe ihtiyacımız var. 3,5 numara olacak tabii benim ipimin kalınlığına göre. 1 metre misinalı şişe edinirsek daha rahat öreriz. Hırkamızda kol ucundaki uyguladığım tekniği ben çok sevdim, yakıştırdım. Modeli de bir adım öne taşıdı bence. Dediğim gibi pul ipi dahil etmeden sadece normal ipimizle de fırfır detaylarında yaparak hırkamızı tamamlayabiliriz. Yine çok şık bir model olur. Benimle beraber örecek arkadaşlara kolay gelsin. Hemen hırkamızı anlatmaya başlayalım. Biz 2 farklı ip kullanarak çalışacağız. Bir normal ip, ana ipimiz ve pullu ip olacak şekilde. Pullu ipimin markası yok. Aslında uzun zaman önce aldığım, markası elimde mevcut değil. Yumak halinde satılan ipler var ya, ondan almıştım. Feza ipinin kalınlığına benziyor aslında. Sizler piyasadaki istediğiniz pullu iple çalışabilirsiniz. Bunun bir önemi yok. Çalışacağımız normal ipimiz de yine markasının bir önemi yok. İstediğiniz bebek ipiyle çalışabilirsiniz. Alize Baby Best olur, Nako Elite Baby, Himalaya, koton ipler olur. İstediğiniz iple çalışabilirsiniz. Pullu ip de yine aynı şekilde. Bunun markasını bilmiyorum. Çok uzun zaman önce elimdeydi, stoktu. Kağıdını çıkarmışım, bir projeye başlamışım. Sonra ondan vazgeçip bu modeli size anlatmak istiyorum. Pullu ipleri de ipçilerde ya da internet üzerinden tedarik edebilirsiniz. Kullanacağım şiş numaram da 3,5 olacak. Eğer sizin eliniz sıkıysa 4 numarayı da tercih edebilirsiniz. Bizler yakamıza 54 ilmek atarak başlayacağız. Bildiğiniz başlama tekniğiyle örgünüze başlayabilirsiniz. Fark etmez. 54 ilmek atıp gelelim. 54 ilmeğimi attım. İpimi burada sabitliyorum. Bağlayarak şimdi burada ilk sırada bütün ilmekleri ters olarak öreceğiz. Var olan bu ilmekleri ters olarak örelim. Sonra roba ayrımlarına hemen başlayacağız. Artışlarla başlayacağız örgümüze. İlk sıramda bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burası benim örgümün düz yüzü olacak. Artışları örgümüzün ön yüzünde, düz yüzünde yapacağız. Yakamıza 54 ilmekle bu 54 ilmeğimizi de 2 ön, 12 kol, 18 arka, 12 kol, 2 ön olarak ayıracağız. Bu daire içine aldım. 2 ilmeğimiz de sabit 2 ilmeğimiz olacak. Bu 2 ilmeğimizin sağında solunda örgümüzün her ön yüzünde roba artışları yeterli uzunluğa gelene kadar artışlar yapacağız. Gizli artırmalar yapacağız. Dağılımı bu şekilde yaptık. Ön taraftaki bu 2 ilmek sizi yanıltmasın. Bu ön tarafta da artışlar yapacağız. V görüntüsünü vermek adına bu 2 ilmeğimiz çoğalarak roba boyunca devam edecek. Bunun için başta 2 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeklerimizi de örerek alalım ki sonrasında ilmek toplayacağız ya, delikli bir görüntü oluşmasın. Baştaki 2 ilmeğimi ördüm. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki 2 sabit ilmeğimi örüyorum. Şu 2 ilmeğimi ördüm. Aradaki sabit 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi gizli artırmamı yaptıktan sonra yine bir gizli artırma yapıyorum. Şimdi kol ilmeklerim için buralara işaret takmıyorum, bu 2 ilmeğimin sağına soluna. Zaten birkaç sıra ördükten sonra belli olacak. Kol için gizli artırmadan sonra 12 ilmek düz örüyorum. 1 2 12 ilmek kol ilmeklerimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, arka ilmeklerim olan 18 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3
18 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerim için 12 ilmek örüyorum. 1, 12 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, ön için 2 ilmeğim vardı. Şişimde de 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine ilk ilmeğimi örerek alacağım. Arka tarafta hiçbir detay yok. Artırma vesaire hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüzde yaptığımız gizli artırmalar da şöyle. Onları da ters olarak örüyorum. Ön yüze geçelim. Bütün ilmekleri ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Artık bu noktada örgümün başında da sonunda da artışlar yapacağım. Bunu da ilk ilmeğimi öreceğim. Gizli artışları örgümüzün ön yüzündeki bu başındaki ve sonundaki artışları örgümüzün her ön yüzüne geldiğimizde yapmayacağız. Bir sıra yapacağız. Örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde bir sıra yapmayacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz ki ön tarafta birden ilmeklerimiz çoğalmasın. Bu nedenle şimdi zaten roba artışlarımıza devam edeceğiz. Yine örgümün sonunda bir ilmeğimden önce gizli artırma yapacağım. Ön taraftaki V görüntüsünü sağlamış olacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Roba artışına doğru bir, iki tane düz örmüş oldum. Önde toplam bu sırada 4 tane düz örmüş oldum. Bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeklerim de 12 idi. Artırmayla beraber 14 ilmeğim oldu. Gizli artırmadan sonra 14 ilmek örüyorum. 1, 2, 14 ilmeğimi ördüm. Zaten sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Burası benim arka ilmeklerim. Arka ilmeklerim de 18'li. Şimdi 20 ilmek örüyorum. 1, 2, 19, 20 ilmeğimi ördüm. Zaten sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerimdeki 14 ilmeğimi örüyorum. 1, 2, 3, 14 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, aradaki sabit 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, burası benim ön ilmeklerimdi. 2 tane örüyorum. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Bundan önce bir gizli artırma yapıyorum. Son ilmeğimi de örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeklerimizi de örelim. Unutmayalım. Yaptığım gizli artırmalarda yine örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtiğimde biraz daha belli olmaya başladı bu aradaki sabit 2 ilmeğimiz. O yüzden işaret takmadım. Eğer sizler şaşırırsanız ipinizin yapısından dolayı tüylü iple örüyorsanız bu 2 ilmeği sağına soluna işaretler takabilirsiniz. O noktaya geldiğinizde artış yaparsınız ya da sayarak da ilerleyebilirsiniz. Şimdi artık bu sırada ön tarafta artış yapmıyoruz. Dediğim gibi örgümüzün ön yüzünde bu sabit 2 ilmeğimiz sürekli sağında solunda artışlar yapmaya devam edeceğiz. Ancak bu ön yüzdeki, bu sırada ön taraftaki şu örgümün başında ve sonundaki artışları yapmayacağım. Sadece bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapacağım. O hiç değişmiyor zaten. Örgümüzün her ön yüzüne geçtiğimizde bu 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapacağız. Sadece bu öndeki artırmaları bir sıra yapacağız. Bir sıra yapmayacağız örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde. Şimdi burada yapmayacağız. İlk ilmeği örerek alalım tabii. 2 sabit ilmeğime kadar örüyorum. Buraya kadar
2, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Aradaki 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırmamı yaptım. Bu noktada 2, 4, 6 tane ilmeğim oldu ön tarafta. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Kol ilmeklerime geçtim. Kol ilmeklerimde bu sırada 16 düz öreceğim. 1, 2, 16 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Arka ilmeklerim de bu sırada gizli artırmadan sonra 22 ilmek öreceğim. 1, 2, 21, 22 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma, sabit 2 ilmeğimdeyim çünkü. 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerim. Kol ilmeklerim de 16 taneydi. 16 ilmek örüyorum. Gizli artırmadan sonra. On beş, 16 sabit 2 ilmeğimdeyim. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Aradaki 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma. Ön ilmeklerim 5 tane. Gizli artırmadan sonra 5 düzümü örüyorum. Artış yapmıyorum dediğim gibi. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçelim. Arka tarafta bir detay yok. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi burada ön tarafta artış yapacağız. İlk ilmeğimi örüyorum. Yanında gizli artırma yapıyorum. 2 sabit ilmeğime kadar örüyorum. Yine sayacağım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz olarak ördüm. Tabii ki bu gizli artırmadan sonra. Bütün ilmekleri, ön taraftaki ilmekleri saydığımda da 2, 4, 6, 7 tane ilmek örmüş oldum. Gizli artırmamı yapıyorum. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Burası benim kol ilmeklerim. Bu sırada da kol ilmeklerim 18 ilmek. 2, 3, 17, 18 ilmeğimi ördüm. Zaten sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arkadaki ilmeklerim de 24 ilmek oldu. 2, arka ilmeklerimi ördüm. Sabit 2 ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerim. Gizli artırmadan sonra 18 ilmek örüyorum. Saymasam da artık bu sabit 2 ilmeğim belli oldu. Buraya geldiğimde gizli artırma yapacağımı anlıyorum. 2 düz ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz örgümüzün ön yüzünde. Kol ilmeklerimi ördüm. Sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. 2 düzümü ördüm. Bir gizli artırma, ön ilmeklerimi bir tane ilmek kalana kadar örüyorum. Şişimde bir ilmeğim kaldı. Gizli artırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm. Burada da zaten diğer tarafla simetrik bir şekilde aynı oluyor. Yine sayayım ilmeklerimi. 2 sabit ilmeğimden sonra artırmalar dahil 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim oldu. Örgümü çeviriyorum. Arka tarafta yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Bu ön tarafı çevirdiğimde bu sırada artış yapmıyoruz. İlk ilmeğimi örerek aldım. Sabit 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi olduğu gibi örüyorum. Tabi bu 2 ilmeğimden önce bir gizli artırma yapıyorum.
Bu aşamada önde 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim oldu. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Artırma, kol ilmeklerim bu sırada 20 ilmek oldu. 20 düz örelim. 20 ilmeğimi ördüm zaten, saymasam da sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma. Aradaki 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Arka ilmeklerim de bu sırada 26 ilmek. Arka ilmeklerimi ördükten sonra bu sabit 2 ilmeğime geldiğimde sağında solunda artışlar yapacağım. Kol ilmeklerimi öreceğim. Yine aradaki 2 ilmeğime geldiğimde sağında solunda bu 2 ilmeğim artışlar yapacağım. Ön tarafta bu 1 ilmeğimden önce artış yok. Bu sırada bütün ön ilmeklerim olduğu gibi öreceğim. Arka yüzden bütün ilmekleri zaten olduğu gibi örüyoruz. Arka tarafta bir detay yok. Artırma yapmıyoruz. Sonuç olarak bu aradaki sabit 2 ilmeğimizin her ön yüze geçtiğimizde artışlar oluyor. Sadece ön taraftaki bu açılma detayı daha dengeli olmasını istediğimiz için ön yüze geçtiğimizde bir sıra artış yapıyoruz. Bir ilmekten sonra bir sıra artış yapmıyoruz. Bir dahaki örüşümüzde ön yüze geçtiğimizde artış olacak. Bu mantığın anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Robamız yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra bizler devam edelim. Sadece ön tarafta dediğim gibi bu başta ve sonda bir sıra artış yapacağız. Bir sıra artış yapmayacağız örgümüzün ön yüzünde. Evet, artışlarımı yaparak devam ettim. Şu 2 ilmeğimin sağındaki solundaki yaptığım artışları, roba artışlarını 20 defa tekrar ettim. Ön tarafta da biliyorsunuz bir yapıyorduk artırmayı, bir sıra yapmıyorduk. Bu şekilde de önümüz dengeli bir şekilde genişleyerek ilmeklerimiz çoğaldı. Bu 20 defa gizli artırmayı nasıl anlarız? Hemen şöyle hesaplayalım. Ön tarafta burada her sırada artırmadığımız için kol içinde hesaplayalım. Bunu da sayabiliyorsanız sayarsınız ama nasıl hesaplarız? Kolda ayırdığımızda 12 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 20 tane roba artışı yaptığımızı söylediğimde 20 ilmek burada artırmış olduk. 20 ilmek burada artırmış olduk. Kol içinde 2 tane yerde artırma olduğu için 20 artı 20 artı 12 52 tane ilmeğimiz var. Şu sabit 2 ilmeğimin tam buradan buraya kadar 52 ilmeğim olduğunda kaç tane artırma yaptığımı anlıyorum. Şimdi sadece kol çalışmalarıyla örüp ilerleyeceğiz. Artık ön tarafta da artış yapmayacağız. Roba artışlarımızı da tamamlamış olduk. Örgümün ön yüzünden kola doğru geçiyorum. Bu tarafta da kaç ilmeğimiz var onu da sayacağım şimdi. Artırma yapmadan artık ilerliyorum. Koltuk altına doğru ilerleyelim. İlerledim kola doğru. Şimdi ön tarafta bu 2 sabit ilmeğimi kadar artırma yaptık. Bir artırma yapmadık ya. Bu şekilde ben 32 tane ilmek örmüşüm. 2 sabit ilmeğimden bu ön taraftaki olan yeri kola dahil edeceğim. Ön taraftaki 32 ilmek bizim için yeterli. Şimdi burada başka bir ayrı bir misinalı şişe de geçebilirsiniz. Ben kol ilmeklerin biraz geniş olmasını istiyorum. Hatta şu 2 sabit ilmeğin dibinde bir tane daha artış yapabiliriz. 2 ilmeğimi örüyorum. Burada bir gizli artırma daha yapıyorum. Kol ilmeklerimin dediğim gibi bol olmasını tercih ediyorum. Artışımı yaptım. Yine burada da sabit 2 ilmeğime kadar gelelim. Burada da bir gizli artırma yapalım. İlerledim sabit 2 ilmeğime kadar. Burada da bir gizli artırma yapalım. Ve bu 2 ilmeğimden bir tanesini kola dahil edelim burada. Burada 2 ilmeği dahil etmiştim kola. Şu ön taraftaki 2 sabit ilmeğimden ikisini kola dahil etmiştim. Burada bir tanesini dahil edelim. Ve kol ilmeklerim şimdi bu haliyle kaç ilmek oldu onu sayacağım sizin için. Sadece buradaki kol ilmeklerimi öreceğim. Şuradaki ilmeklerim şişimde bekleyecek. Ve kol için arka taraftan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi ilmeklerimize sayalım kaç olmuş, benimle kıyaslayabilmeniz için söyleyeceğim. Şuraya kadar geliyorum. Kol ilmeklerimi şöyle ayırdığım yere kadar ördüm. Ve toplamda kolumda 57 tane ilmeğim oldu. Şimdi örgümün ön yüzünden düz olarak örüyorum. Başka bir detay yok. Bu var olan ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ayırdık ya burada. Bu noktaya kadar örüyorum. Sonra tekrar döneceğim. Arka taraftan öreceğim. Kolumuzu çalışacağız sadece.
İlerledim. Şimdi örgümü çeviriyorum. Arka taraftan kol ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzden arka yüzden sıralarımızı tamamlayalım. Kaç sıra kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Bizler ilerleyelim kol çalışmasıyla. Sadece kol çalışmamı örerek sıralarımı tamamladım. Arka taraftan ayırdığım yerden itibaren sıralarımı saydığımda 38-40 sıra arası örebilirsiniz. Şu ters sıralarımı saydığımda. Santim olarak ölçtüğümde de şimdi bizim kol ağzında da manşet çalışması, lastik çalışması olacak. Onu hesap ederek, o uzunluğu da hesap ederek yaklaşık 12 santim örmüş oldum. Şöyle bir lastik çalışmamız olacak. Bunu sonradan kol ucuna dikeceğiz. Uzunluğunu ben de tahminimce şu an uzunluk yeter diye burada kesmeler yapacağım ve kol ağzında bütün ilmekleri kapatacağız. Sizler tercihinize göre daha uzun da çalışabilirsiniz ördüğünüz hırkaya göre. Şimdi bu aşamada bu uzunluk benim için yeterli diye düşünüyorum. Ve bu şişimizdeki 57 ilmeği ara ara kesmeler yaparak yaklaşık 42 ilmeğe 44 ilmeğe düşürelim. Şimdi örgümün ön yüzünden geçerken 2 ilmeğimi ördüm. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. 2 ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bu arada ördüklerinizin bir önemi yok. Zaman zaman 1-2 tane örelim, kesmemizi yapalım. Önemli olan bu 57 ilmekten 14-15 ilmek eksiltmiş olalım. Şimdi kol çalışmamız biraz geniş bir ilmek sayısında oldu. Yine 2 tane ördüm, bir kestim. Burada bir tane ördüm, kestim. Yine bir tane ördüm mesela, kestim. 2 ör, kes. Bu şekilde 14-15 ilmek eksilterek kol çalışmamızı tamamlayalım. Kesmelerimi yaparak 42 ilmeğe düşürdüm. Yaklaşık 15 ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi bu arka tarafımı çeviriyorum. Şişimde tam 42 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimin hepsini kesip kapatıyorum. Bildiğiniz kesme tekniğiyle de kapatabilirsiniz. Fark etmez. Bütün ilmeklerimi kesiyorum. Kol çalışmamı tamamlamış oluyorum şimdilik. Bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi diğer kol çalışmama doğru ilerleyeceğim. Buradan hırkamın sırt kısmındaki kol altından ipimi bağlıyorum. Diğer kol çalışmama doğru ilerleyeceğim. Arka ilmeklerimin de biraz daha geniş olmasını istediğim için şimdi burada şu sabit 2 ilmeğimden bir tanesini örmüş oldum. Bunun dibinde yine bir tane daha gizli artırma yapalım. Sonuç olarak bir ilmek ördüm, bir gizli artırma yaptım ve ilerliyorum. İlerledim 2 sabit ilmeğime kadar. Burada da bir gizli artırma yapıyorum. Bu 2 ilmeğimden bir tanesini arkaya dahil ediyorum ve kol çalışmam için şimdi kol ilmeklerime geçiyorum. Arkada kaç tane ilmeğim oldu onu sayayım. Yaptığımız artırmalarla beraber 62 tane ilmeğimiz oldu. Kol çalışmamızla devam edelim. Yine kolun içinde de artırma yapıyorduk. Bir ilmek ördüm. Burada bir gizli artırma yapıyorum. İlerliyorum. Şuradaki sabit 2 ilmeğime kadar örüyorum. İlerledim aradaki 2 ilmeğime kadar. Burada da bir gizli artırma yapıyordum ve bu 2 ilmeği de kola dahil ediyordum. 2 ilmeğimi örüyorum. Çünkü ön taraftaki ilmek sayım yeterli olduğu için bu 2 ilmeği de dahil ettim. Artık kol çalışmamızda 57 tane ilmeğimiz var. Yüzden ters, ön yüzden düz olarak diğer koldaki gibi kaç sıra ördüyseniz, kaç sıra, kaç santim. Sonra kol ağzındaki kesmeleri yapmadan önceki sırada da eksiltmeleri yapalım. Biz 15 tane eksiltme yapmıştık. Aynı şekilde yapıp bu kol çalışmasını tamamlayacağız. Tekrar buraya göstermeme gerek yok. Şu ayırdığım noktaya kadar örüyorum. Sonra çevirip örgümün ön yüzünden bu 57 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki kolu örelim. Tekrar beden çalışmasıyla devam edelim. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Buradan geliyorum. Şu koltuk altından ipimi bağlıyorum. Örgümün ön yüzü, ön tarafa ilerlerken buradan koltuk altından ipimi bağlıyorum. Artık beden örgüleriyle devam edeceğiz. Şişimizdeki var olan ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Ama koltuk altına birer tane daha ben artırma yapacağım. Bedenimiz biraz rahat olsun.
Örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi yine örerek alıyorum. Örgümün iç yüzünden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Koltuk altına geldiğimde iki tarafta da şu koltuk altında bu noktalarda bu sırada birleşmiş olacak zaten. Örgü ilerledim. Şimdi koltuk altı birleşmiş olacak. Şuradaki ilmeğim ön tarafta duran şu ipim var ya. Buradan girdim. Bir gizli artırma yaparak artırmış oldum. Sonra normal ilmeğimi kendisini ördüm. İlerliyorum diğer koltuk altına doğru. Orada da bir tane gizli artırma yapalım. Sonra ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak hırkamız yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Başka bir detay yok. Burada da bir artırma yapmak istiyorum. Şuradaki ipimi, şu ters örgüm var ya, ön taraftaki duran ipimin içinden giriyorum. Örüyorum ters olarak. Sonra ilmeğimi kendisine örüyorum. Artırma yapmış oluyorum. Evet, şimdi artık bir detay olmadığı için bizler örüp ilerleyelim. Ön taraftaki artışlarımızı da tamamladık. Herhangi bir artırma vesaire yapmadan ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak buradaki var olan ilmekleri örelim yeterli uzunluğa gelene kadar. Koltuk altında da tekrar neden artırma yaptım? Örgümüzün arka ilmekleri hatırlarsanız 18 ilmekti. Dilerseniz ilk başta zaten başlarken burayı 18 değil de 20-22 olarak da ayırdığınızda zaten artış yapmanıza gerek kalmayacaktır. Ama ben ilk başladığımda yakamın çok böyle bol durmasını istemediğim için arkayı 18 ilmek başlamayı tercih ettim. İlerleyip koltuğu ayırdığımızda da artışları bu nedenle yaptım. Şimdi bizler örgümüzü yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Etek ucundaki lastik çalışmasıyla beraber devam edelim. Hırkamın beden çevresini örerek ilerledim. Yaklaşık 15 santim örmüş oldum. Şu koltuk altından itibaren de ters sıralarımı saydığımda 45 sıra çalışmış oldum. Sizler kendi tercihinize göre, örgünüzün büyüklüğüne göre daha uzun veya kısa çalışabilirsiniz. Şimdi bütün ilmeklerimizi lastik çalışmasıyla devam edeceğiz. Etek ucundaki lastik çalışmasını yapacağız. Örgümün ön yüzündeyim. Bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağız. Var olan bütün ilmekleri eksiltme artırma yapmadan örelim. Bütün sıramı lastik olarak tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde de düzlerin üstüne düz, terslerin üstüne ters olarak yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatalım. Lastik çalışmamı tamamladım. Bütün ilmekleri de kestim. Kaç sıra örmüşüm ona bakalım. 2, 4, 6, 8, 9 sıra çalıştım. Şimdi bu yaka çevresinden ilmek toplayacağız. Lastik çalışmamız olacak. Düğme pat çalışmamız. Bunun için misinalı şiş edinirsek daha rahat toplarız. Bütün yaka çevresinden toplayacağımız için zaten yakayı tamamladıktan sonra kenarda fırfır çalışmamız olacak ya. Orada da zaten tekrar ilmek toplayacağız ve artırmalarımız olacak. İlmeklerimiz bir hayli çoğalacağı için misinalı şişle daha rahat ilmeklerimizi toplarız. Misinalı şiş edinmemiz gerekiyor. Hemen en uç kısımdan ilmeklerimi çıkarmaya başlıyorum. Çıkarırken tığ yardımıyla daha rahat yapıyorsanız tığla da çıkarabilirsiniz. Ben 3,5 numaralı şişimle çıkarıyorum. Her bir sırayı takip ediyorum. Uygun yerlerden ilmek topluyoruz. Şimdi bu toplayacağımız ilmekler de çok sık sık da toplamayalım, çok seyrek de toplamayalım. Bu dengeye dikkat edelim. Çünkü sonrasında yapacağımız lastik çalışması ne çok kasan, büzen bir çalışma olsun, ne de çok esnek, marollu bir görüntü olsun. Şimdi hemen hemen her sırayı takip ederek çıkardım ben. Yine şurada sıramı takip edip çıkarıyorum. Bizler ben örgümün kenarlarını örerek aldığım için her bir sıradan bir tane çıkarırsam çok sık bir ilmek toplama olur. Ara ara bir tane atlayacağım. Şuradan da çıkarıyorum. Şimdi burada bir tane atlıyorum.
Sırayı takip ederek çıkarıyorum. Bir tane atlıyorum. 3-4 tane yan yana toplayalım. Sonra bir tane atlayalım. Eğer sizler ilmeklerinizi örmeden aldıysanız ona göre zaten çıkarırsınız. Bir tane atlıyorum. Yan yana 4 tane çıkardım. Bir tane atlıyorum. Bu tarafa geçtiğimizde, bu V görüntüye geçtiğimizde her sıradan bir tane çıkaralım ki yakamız kasmasın. Burada atlamaya gerek yok. Devam edelim. Anlattığım gibi ilmeklerimi çıkardım. Buradan yan yana zaman zaman da atlayarak şu V görüntüsüne geldiğimde de hemen hemen her sırasından çıkardım. Şimdi yaka tarafından toplayacağız. Burada her bir sıradan toplayabiliriz. Eğer yakanızın çok açık, gevşek durmasını istemiyorsanız zaman zaman burada da bir tane atlayabilirsiniz. Şimdi burada her bir sıraya belli oluyor zaten. Şu hattımın her bir sırasından bir tane çıkaracağım. Burada dikkat edeceğimiz nokta, ilmekleri toplarken şöyle bir püf noktası söylemek istiyorum. Şimdi bu artırmaları bitirip dümdüz ördüğümüz yer var ya, buraya kadar şu V görüntüsü yere kadar kaç ilmek topladıysanız bunu bir kenara not edip diğer taraftan da eşit bir şekilde çıkarmaya dikkat edelim. Bu V görüntüsünden de kaç ilmek çıkardıysanız yine diğer taraftan da aynı sayılarda çıkarmaya dikkat edelim ki orantılı simetrik bir görüntü olsun. Yakadan da dediğim gibi çok geniş gevşek olmasını istemiyorsanız ara ara şu mesela robaların olduğu yerden bir tane atlayarak buradan ilmeklerimizi çıkaralım. Sayarak devam edelim ki bu ön taraftaki özellikle orantılı eşit sayıda ilmek çıkarmış olalım. Bütün yaka çevremden ilmekleri topladım. Buradaki V görüntüsü de diğer tarafta kaç ilmek topladıysam, ben burada ilmek sayısı vermiyorum. Herkesin örgüsüne göre bu çıkardığımız ilmekler farklı olacağı için bunun bir önemi yok. Sadece kendi örgünüze göre. Burada kaç ilmek çıkardıysanız diğer tarafta da şu V görüntüsü olan yerde de aynı ilmek. Yine şu aşağı dümdüz olarak ördüğümüz yerden de kaç ilmek çıkardıysanız diğer tarafta aynı olduğunda sıkıntı yaşamazsınız. Ve de topladığınız ilmekler ne çok sık ne de çok seyrek olmalı. Şimdi burada bizler bütün ilmekleri örgümün iç yüzünden geçerken düz olarak öreceğim. Arka tarafta bir sıra ters örgüm görülsün. Bu ters örgümde her bir sırasından fırfır detay için ilmek toplayacağız. Lastik çalışmasına geçmeden önce bu pat çalışması, bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüze geçince bir ters bir düz lastik çalışmasına başlayacağız. Bütün yaka çevremizi düz olarak örelim. Ön tarafa baktığımda bir sıra tersim görünüyor. Bu ilk sıramda bütün yaka çevremi düz örgülerle ördüm, tamamladım. Şimdi lastik çalışmamıza başlayabiliriz. Örgümün ön yüzünde ters, düz lastik çalışmamızı yapıyoruz. Arka yüze de geçince terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak birkaç sıra örelim, ilik çalışacağız. İlik çalışmasına kadar lastiğimizi kuralım ve birkaç sıra örelim. İlik çalışacağım yere geldim. Burada da örgümün ön yüzünden geçerken şu V çalışması var ya, şu düz hattımın içerisinde ben iliklerimi çalışacağım. 3 tane ilik açmam örgümün büyüklüğüne göre benim için yeterli olacak. Sizler bakarsınız şu düz hattınızda 4 tane de ilik eğer yerleştirebilirsiniz. Aradaki ilmek sayılarını eşitleyip 4 tane ilik yerleştirecek şekilde çalışırsınız. Şimdi bu ilik çalışacağımız sıramızda ilmekleri topladıktan sonra arka yüzden bütün ilmekleri düz olarak örmüştük. Ön yüzde ters sıramız oluşmuştu ya. Onunla beraber
saydığımda 4. sırayı geçerken iliğimizi açıyoruz. Ama sadece lastik çalışmamı saydığımda da 2 sıra lastik çalışmam oldu. Ben tamamen bütün sıramı saydığımda şuradaki ters örgümle beraber 3 sıra çalışmış oldum. Şimdi 4. sıraya geçerken iliğimizi çalışalım. Başta bir ters bir düz olarak 6 ilmeğimi çalıştım. Burada iliğimizi yapalım. Şöyle ipimi şişime doladım. Yanındaki ilmeğim düz olarak denk geldiği için düz olarak 2 ilmeği bir alıp kestim. Lastik sıralamı değiştirmeden örüyorum. Düz olarak kestim, yanındaki ilmeğim ters, düz. Aynı zamanda bu kestiğim ilmekle beraber 13 ilmek örüyorum. Şurası benim doladığım ilmeğim. 2, 4, 5, 13 ilmeğimi ördüm. Tekrar bakalım. Şu doladığım ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Yine şöyle şişime ipimi doluyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Düz olarak denk geldiği için. Siz ters olarak denk geliyorsa lastik çalışmanızda ters olarak kesebilirsiniz. Bu kestiğim ilmeği de sayarak 13 ilmek örüyorum. 1, 2, 13 ilmeğimi ördüm. Yine şişime doluyorum. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kesiyorum ve artık 3 tane iliğimi çalışmış oldum. Şimdi lastik sıralama devam ediyorum. Ön yüzden, arka yüzden lastik çalışmamı öreceğim. Bu doladığım ilmekler de nasıl denk geliyorsa arka yüzden geçerken bakalım. Benim örgüme göre ters öreceğim. Bu doladığım ilmeğim arka yüzde düz olarak denk geliyor. Lastik çalışmamı sıralamasını bozmayacak şekilde ona göre çalışalım. Doladığımız ilmeği. Yeterli uzunluğa, genişliğe gelene kadar lastik çalışmamızı yapalım. Sonra bütün ilmekleri kesip kapatacağız. İlik çalışmasından sonra da birkaç sıra ördüm. Sonra bütün ilmeklerimi kestim, kapattım. Benim kendi hırkamın uzunluğuna göre, büyüklüğüne göre gördüğünüz gibi şu V bitiminden aşağı doğru olan düz hattımın içinde 3 tane iliğim yeterli oldu. Sizler hırkanızın büyüklüğüne göre 4. iliği de çalışabilirsiniz. Aradaki mesafeyi hesaplayarak 4 ilik yerleştirebilirsiniz. Ya da benim gibi 3 ilik yerleştirebilirsiniz. Aradaki mesafe 13 değil de 14 olur, 15 olur. O sayının da bir standardı, önemi yok aslında. Kendi örgünüze göre bu ilikleri yerleştirebilirsiniz. Toplamda lastik sıra çalışmam. İlk sırada yaptığım bu ters örgümle de beraber, örgümün ön yüzünde bütün ilmeklerim ters olarak düşmüştü ya. Bununla beraber saydığımda 2, 4, 6, 8 sıra örmüş oldum. İlikten sonra da 2, 4 sıra örmüş oldum. 3 sıra da örebilirsiniz. Ben ilmeklerime alış şeklimden dolayı arka yüzü de geçmem gerekiyordu. Şu düzgün hattı sağlamak için bir sıra daha örgümün ön yüzünden ördüm. Sizler ilmek kesiş şeklinize göre 3 sıra ördükten sonra da ilikten sonra ilmeklerinizi kesebilirsiniz. Yani buradaki lastik çalışmamız 7 sıradan da oluşabilir. Onu demek istiyorum. Şimdi bu lastik çalışmamızın kenarında fırfırlı detayımız olacak. Bu fırfırlı detayı ben pullu iple yapmak istiyorum. Normalde biliyorsunuz pullu iple beraber ördüğümüz hırkaları normal ipimiz ve pullu ipimizi şu şekilde yan yana getirerek beraber kombinleyerek çalışıyorduk. Ancak zaten benim pullu ipim yapısı gereği çok ince bir ip değil. Ben 2 kat yaparak çalışmayacağım. Tek katla öreceğim bu fırfır detayını. Sizler tabii ki bu pullu çalıştığınız pullu ipin kalınlığına göre ve ipinizin kalınlığına göre yan yana getirip çalışabilirsiniz. O açıdan görüntüde bir sıkıntı olmaz. Ancak benim ipim biraz daha kalın olduğu için sadece pullu iple çalışacağım. Şimdi tabii ilmekleri toplarken normal ipimle toplayacağım. Çünkü şuradaki pul yapısından dolayı ilmekleri toplarken takılır belki, ipin yapısı bozulmasın diye ilk sırayı normal ipimle toplayacağım. Sonra pul ipimi bağlayıp artışlar da yapacağım aynı zamanda. Sadece pul ipimizle fırfır çalışmamızı tamamlayacağım. Bu kadar basit. Şu ilk sırada oluşan ters sıramı görüyorsunuz. Hem düzün içinde var, hem ters, hem düz, hem tersin içinde var. Her birine sırayla içinden ilmek çıkaracağım. Şuradan başlıyorum. Bu arada sizler pullu iple beraber örecekseniz yine benim gibi sadece normal ipinizle ilmeklerinizi toplayabilirsiniz. Çünkü ilmekleri toplarken dediğim gibi pullar burada takılabilir, sizi zorlayabilir. İlmekleri toplarsınız, sonra pullu ipi de bağlayıp beraber örersiniz. Şimdi burada bir tane ilmeğimi çıkardım ya, hemen bir tane yanında gizli artırma yapacağım.
Şöyle çapraz bir görüntü verip gizli artırmamı yaptım. Sıramı takip edip çıkarıyorum ilmeğimi. Şu şekilde de. Tersimin içindeki yerden ilmek çıkardım. Bir misinalı şişe toplamamız gerekiyor. Çünkü ilmeklerimiz bir hayli çoğalacak. Buna dikkat edelim. 1 metre misinalı şiş edinirseniz daha rahat örersiniz. Bir gizli artırma. Bir ilmek çıkarıyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Örgüm boyunca bu şekilde bütün çevresinden ilmekleri toplayacağım. Dediğim gibi ilmeklerin bir hayli çoğalacak. Daha az fırfırlı olmasını istiyorsanız zaman zaman artırma yapmadan da şöyle birkaç tane yan yana çıkardıktan sonra da artırma yapabilirsiniz. Bir gizli artırma. Bu topladığım lastik çalışmamın kenarından arka yakada dahil her yerden bir ilmek çıkar, bir artır şeklinde bu noktaya kadar gelelim. Bütün ilmeklerimi topladım. Bir tane çıkardım. Bir tane gizli artırma yaparak ilmeklerimi toplamış oldum. Burada ben 2 kat olarak yapmayacağımı söylemiştim. Sizler tabi pul ipiniz muhtemelen ince yapıda olabilir. Piyasadaki pul iplerin çoğu zaten ince yapıda. Hiç bu normal ipinizi koparmadan pul ipinizi yanına bağlayarak fırfır çalışmanızı yapabilirsiniz. Ancak ben burada koparacağım ipimi. Sadece pul ipimi örerek devam edeceğim. Kullanacağım pul ipimin markasını da bilmiyorum. Çok uzun zaman önce almıştım. Evde duruyordu. Etiketi de üzerinde değil. O yüzden bilgi veremiyorum bu açıdan. Bunun bir önemi yok. Çok sayıda markada pul ipler satılıyor zaten. Tercihinize göre, yapacağınız hırkanızın rengine göre pul ipinizi alırsınız. İnce yaparsanız buradaki fırfır 2 kat. Benimki gibi şöyle kalın görünüyorsa tek katlı örebilirsiniz. Şimdi burada bütün ilmeklerimi artık ters olarak örüyorum. Artırma vesaire yapmıyorum artık. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladıktan sonra burası benim fırfır çalışmamdaki ön yüz olacak için ön tarafta düz, arka tarafta ters olacak şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar burayı çalışacağız. Başka bir detay yok. Ters örgülerle sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Burada da bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu sırayı düz örgülerle tamamlıyoruz. Sonra tekrar bu tarafa geldiğimde ters olarak öreceğim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak birkaç sıra örelim. Sonra bütün ilmeklerimizi keselim. Kaç sıra ördüğümüzü, kaç santim ördüğümüzü ön çevresindeki pullu, fırfırlı detayı tamamladım. Santim olarak baktığımda yaklaşık 4,5 santim çalışmış olduk. Bu genişliği, uzunluğu sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Arka yüzden ters sıralarımı saydığımda 2, 4, 6, 8 sıra ördüm. Tabi sizin ipinizin kalınlığı farklı olacağı için santim ölçüsünü baz alabilirsiniz. 4,5-5 santim civarı çalışabilirsiniz. Ancak ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örerken gördüğünüz gibi içeri doğru kıvrılmayı engellemek için 2 sıra olacak şekilde bir ters bir düz olarak lastik çalışmasıyla bitirdim. Şöyle ki ön yüzden geçerken bir ters bir düz olarak ördüm. Arka yüzden de yine aynı şekilde düzleri düz tersleri ters olarak ördüm. Sonra bütün ilmekleri kapattım. 2 sıra bu lastik çalışmasını yapmış oldum.
Bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde kıvrılmıyor. Daha düzgün bir form elde etmiş olacağız. Ancak kol manşetinde çalışırken son 2 sırayı ben lastik olarak tamamlamadım. Burada bütün ilmekleri ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Hafif de şöyle içeri doğru kıvrılıyor gördüğünüz gibi. Birazcık da bu doğal bir görüntü olsun istediğim için kolda son 2 sırayı ben bir ters bir düz olarak yapmadım. Sizler istiyorsanız bu öndeki püf noktayı, detayı kol ucunda da yapabilirsiniz. Düğmelerimi de diktim, tamamladım. Kol ucundaki manşet çalışması için en son biliyorsunuz kolu tamamlarken ilmekleri azaltmıştık. Sonra da bütün ilmekleri kapatmıştık. Kol manşetini daha rahat anlatabilmem için ayrı bir parça halinde çalışıp yapacağız. Örgüde tecrübeli arkadaşlarım ilmekleri hiç kapatmadan 44 ilmekle bu gördüğünüz manşet çalışmasını kol üzerinde de yine devam ettirerek ilmekleri hiç kesmeden, kapatmadan daha doğrusu 44 ilmekle lastik çalışmasını tamamlayabilirler. Ama bizler ayrı şekilde de örüp yapacağız. Mesela şuradaki hırkamda ben en son 40 ilmeğe düşürdükten sonra ilmeklerimi kapatmadım. Lastik çalışmamla devam ettim. Misinalı şişle örmemiz gerekiyor. Normal şişle örmek zor oluyor. Örgümüz kasıyor. Misinalı örgüyle de kısa örgüleri çalışamayan arkadaşlarım için ayrı şekilde manşeti anlatacağım. Hırkamızın kol ağzındaki lastik çalışmasını ayrı olarak çalışacağız. Bitirdikten sonra kol ucuna dikeceğiz. Bu lastik çalışmasını önce klasik bir ters bir düz lastik çalışması yapacağız. Sonra kenarına, iki köşesine pullu iple öreceğiz. Bu lastik çalışmasındaki ilmek sayımız 44 olacak. İlk ilmekleri atarken biraz gevşek gevşek attım. Çok sıkmadan attım ilk ilmekleri. Rahat bir şekilde attım. Çünkü kol ucuna dikeceğimiz kısım şurası olacak. Biraz esnek bir görüntü olsun ki bilek kısmını sıkmasın. Orada bir kasma olmasın. İlk ilmekleri biraz rahat gevşek atalım. Buna dikkat edelim. 44 tane ilmekle başlayacağız. 44 ilmek bileğimizdeki lastiğimizin genişliğini belirliyor. Sizler tercihinize göre daha geniş de yapabilirsiniz. Kullandığınız ipin kalınlığına göre eğer kalın bir iple çalışıyorsanız daha eksik sayıyla da başlayabilirsiniz. Şimdi bizler örgümüze göre 44 ilmeğimizi attık. İpimi burada bağladım. Şimdi bir ters bir düz olarak çalışacağız. Bu ilk sırayı dediğim gibi biraz sıkmadan gevşek bir şekilde ilmeklerimi attım. Şimdi ilk ilmeğim ters, düz, ters, düz olarak örüyorum bu sıramı. Diğer tarafa geçince de terslerin üstüne ters, düzlerin üstüne düz olarak öreceğiz. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeğim düz. Baktığımda onun yanındaki ilmeğim ters. Üzerine ters örüyorum. Düzün üstüne düz, tersin üstüne ters olarak birkaç sıra örelim. Sonra ilik çalışacağız. Lastiğimi birkaç sıra ördüm. Şuradaki düz hattımdan saydığımda 2, 4, 6, 7 sıra örmüş oldum. Hemen burada ilk 2 ilmekten sonra ilik çalışacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeğim düz. 2 ilmeğimi çalışmış oldum. Şişime şöyle doluyorum. Yanındaki ilmeğim düz olarak denk geldiği için bir saniye şöyle doladım ve düz olarak kesiyorum. Sıradaki ilmeğim düz olarak denk geldiği için bu şekilde kesmemi yaptım. Şimdi sıralamama devam ediyorum. Ters, düz. İliğimizi çalışmış olduk. Yine birkaç sıra düz ters olarak örelim. Arka yüzden de bu doladığım ilmeğim nasıl denk geliyorsa o şekilde öreceğim. Düzse düz, tersse ters. Birkaç sıra örelim. Yüzden sıramı ördüm. Arka yüzden geçiyorum. Doladığım ilmeği nasıl ördüğümü göstermek istiyorum. Zor değil aslında ama ters. Şu benim doladığım ilmeğimdi bir önceki sırada. Düz olarak denk geldiği için ördüm. Ters, düz. Baktığımızda şöyle ajurlu delikli bir görüntü oluşmuş oldu. İliğimizi çalışmış olduk. Hemen dibinde yaptım. Çünkü zaten buradan ilmek toplayıp fırfır çalışması olacağı için bu bizim için yeterli bir alan aslında. Şimdi lastik çalışmamıza devam edelim olduğu gibi. Lastik çalışmama devam ettim. İkinci iliğimizi çalışalım bu aşamadan sonra. Bunu da birinci iliğimizi yaptıktan sonra sayalım. Düz hattımdan itibaren. 1, 2, 3, 4,
6, 8, 10, 12, 14 sıra örmüş oldum. Bu aralığın çok da bir önemi yok. Göz kararı olacak şekilde bu uzunluğu sizler ayarlayabilirsiniz. Baştaki 2 ilmeğimi çalışacağım. 2 ilmeğimi ördüm. Bir doladım, şişime şöyle doladım, ipimi attım. Yanındaki ilmeği ikisini bir alıp düz olarak kestim. Çünkü önümdeki ilmeğim düz. O şekilde denk geldiği için düz olarak kestim. Yine ters düz olarak sıralama devam ediyorum. Birkaç sıra en son açtığım iliğimden sonra da şurada hemen delikli görüntü var ya, yukarıya doğru da ortada ters sıralarım belli oluyor. Yukarı doğru baktığımda şu 1, 2, 3 tane örgüm görünüyor. Buradaki aralıkla bizler tamamlamış olduk. Toplamda uzunluğu da düz hattımı saydığımda 27 sıra çalışmış oldum. Sizin örgünüze göre 1-2 sıra eksik veya fazla olması sonucu değiştirmez. Bu uzunluk çok da önemli değil. Göz kararı olacak şekilde hırkanızı ayarlayabilirsiniz. Örgümüz bu şekilde. İpim burada kaldı. İpimi burada kesiyorum. Buradaki ilmeklerimi kapatmıyorum. Şişimde beklesin. Zaten kenardan bizler ilmek toplayacağımız için bu ilmekleri hiç kapatmayalım. Şuradan ben ilmek toplayarak geleceğim. Burayı da örerek geçeceğim. İpimi burada kesiyorum. Şişimde de beklesin. Uç kısımdan. Şurada 2 tane ilik çalıştım ya. Bunun uç kısmından ilmek toplamaya başlıyorum. Hemen şu kenarda dibinden girdim, ilmeğimi oradan toplamaya başlayacağım. İlk ilmekleri örmeden aldığım için şuraya baktığımda kocaman kocaman düşüyor. Her aradan bir tane girdiğimde seyrek olacaktır. O yüzden ara ara da şu iki boşluğun arasından gireceğim. Şimdi sıramı takip edip yine yanındaki büyük boşluktan girdim. Bu sefer iki boşluğun arasındaki şu noktadan giriyorum. İlmeğimizi bu şekilde toplayalım. İki boşluktan arda arda girdim. Şimdi bu iki boşluğun arasındaki şu aradaki noktadan giriyorum. Sizler örgünüzün kenarını örerek aldıysanız yine ne çok sık ne çok seyrek olacak şekilde ilmeklerinizi toplayabilirsiniz. Zaten bir sonraki sırada bir öreceğiz, bir artıracağız. Yine şu iki boşluğun arasından bir ilmek daha çıkarıyorum. Bu arada fırfır detayını da misinalı şişle örersek daha rahat ederiz. Normal şişle örünce kasma yapar. Misinalı şişle fırfır detayımızı çalışalım. Uç kısma kadar ilmeklerimi toplayarak geldim. Şurada kestiğim ipi bağlayalım. Şişimdeki ilmekleri örerek geçeceğim. Düz örgülerle öreceğim burayı da. Bütün ilmekleri düz olarak örelim. Kenardan topladığım ilmekleri ve şişimde bekleyen ilmekleri ördüm. Şu haliyle misinalı şişe geçtim. Tabii ki misinalı şişle örelim. Daha rahat çalışırız çünkü. Burada benim ipim dediğim gibi pullu ipim kalın olduğu için ipimi koparıyorum. Sizler eğer pullu ipiniz ince ise diğer ipiniz de ince ise ikisini bir kat yaparak buradan itibaren örebilirsiniz. Şimdi burada ipimi ben kesiyorum. Bir ör bir gizli artırma yap şeklinde örgümüze devam edeceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. Yanındaki şu gördüğüm ters ilmeğim var ya, şu şekilde zaten örgümüzün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olarak öreceğiz. Bu ters ilmeğimin önündeki ipimi aldım. Şöyle içinden giriyorum, ters olarak örüyorum. Gizli artırmamı bu şekilde yapmış olacağım. Dilediğiniz gibi de gizli artırma yapabilirsiniz aslında. Gizli artırma ve ilmeğim kendisini örüyorum. Bu şekilde gizli artırma yaparak devam edeceğim.
Uç kısmından dediğim gibi gizli artırmalar yaparak ve bir örerek devam ediyorum. Şimdi ilmek topladığım noktaya geldiğinde tabii ki burada görüntü farklı. Ters ilmeğimizi şu önündeki ipimizi alıyorduk. Burada nasıl yapalım? İlmeğimizin şekline göre gizli artırmanızı değiştirebilirsiniz. Şişinize şöyle çapraz bir şekilde ilmeğinizi atıp gizli artırmanızı yap. Ördüm. Bir gizli artırma, bir örüyorum. Bir gizli artırma, bir örüyorum. Bir gizli artırma, bir ör şeklinde. Burayı da böyle devam ediyoruz. Çapraz olarak şişimize takıyoruz. Sonra normal ilmeğimizi örüyoruz. Artırmalarımı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Artık ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak var olan ilmeklerimizi öreceğiz. Kaç tane ilmeğimizin olduğunun bir önemi yok. Zaten fırfırlı bir çalışma. İlmeklerimiz bir hali çoğaldı. Yaptığım gizli artırmaları şu çapraz görüntüyü vererek örelim ki ilmeğimiz açılmasın, delikli bir görüntü olmasın. Çapraz şekilde girip düz olarak örüyorum tabi. Örgümüzün her iki köşesini birden örmeye çalıştığımız için kastığında şu şekilde misinamızın bol kısmını bu köşeden çıkarıp örmeye devam edebilirsiniz. Daha rahat bir şekilde örüp ilerlersiniz. Devam ediyorum yine düz olarak örmeye. Artırdığım ilmekleri bu yüzden düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Fırfır çalışmasında zaten bir detay yok başka. Arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra bütün ilmeklerimizi kesip kapatacağız. Pullu ipimle sıralarımı tamamladım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olacak şekilde. Sıralarımı saydığımda ters sıralarım arka yüzden 2, 4, 6, 7 sıra çalışmış oldum. Bu uzunluğu sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Ayrıca 2 kat iple örüyorsanız da tabii ölçüsü biraz daha değişeceği için sıralarını daha eksik veya yine fazla çalışabilirsiniz. Şimdi burada ben bütün ilmeklerimi kesip kapatacağım. Buradaki manşet çalışmamızı tamamlamış olacağız. Bütün ilmeklerimi kestim. Bu manşet çalışmasını tamamlamış olduk. Şurası da bizim iliklerimiz biliyorsunuz. Diğer manşet çalışmasıyla devam edeceğiz. Şu ortadaki ters düz lastik çalışması aynı şekilde olacak. Ancak buradaki fırfırlar kol çalışması sağ ve sol olacağı için simetrik olacak şekilde aynı yöne bakmayacak. Diğer çalışacağımız fırfır çalışması mesela bu sağ tarafa bakarken sağ yönde olurken bu fırfır çalışması diğer kolda sol tarafa olacak şekilde çalışacağız. Önce bu ortadaki lastik çalışmamızı aynı yapalım. Değişen bir şey olmuyor. Yine aynı sıralamayla örelim. İliklerimizi çalışalım. Onu da şöyle çevirip bu taraftan fırfır çalışması yapacağız. İliklerimiz de bu tarafta kalmış olacak ve simetrik görüntüyü sağlamış olacağız. Dediğim gibi aynı şekilde sonuç olarak burada nasıl anlattıysam sıraları, ilikleri çalışalım. Sonra ilmek toplayarak beraber devam edeceğiz. Evet, buradaki lastik çalışmamı da tamamladım. Aynı diğer tarafta çalıştığım, anlattığım gibi yaptım. İliklerimi de çalıştım ve en son bu haliyle tamamladığımızda ipimizi burada kesmiştim hatırlarsanız. Sonra buradan ilmek toplayarak fırfırımızı çalışmıştık baktığımızda. Buradaki ilik çalışma. Bu da bu tarafa bakıyor, sağ tarafa. Buradaki ilik çalışmam da sağ tarafa bakıyor. Ama bunu çevirdiğimde nasıl olsa arka taraf, ön taraf lastik çalışmamız da aynı olduğu için çevireceğiz ve bu şekilde kol çalışmamızı kullanacağız. İki tane iliğim bu tarafa bakacak, diğer tarafa yani sol tarafa bakacak. Şimdi bu haliyle bizler ilmek toplayacağız. Bunun için fırfır çalışması yine bu şekilde, bu ilikli tarafta olacak şekilde olacak ama ipimi koparmayacağım. Şöyle ki ilmeklerimi hemen buradan toplamaya devam edeceğim. İlmeklerimi ben misinalı şişime aktardım. Fırfır detayını misinayla örersek daha rahat ederiz. İlmekler çoğaldığı için misinayla örelim. Bu köşeye geldiğimizde de misinanın bol kısmını çıkarıyoruz.
örgünün kasmasını engelliyoruz. Hemen şu köşeden, uç kısımdan ilmek toplamaya başlıyorum. İlmeklerinizi tığ yardımıyla da toplayabilirsiniz. Nasıl rahat edersiniz. Yine bu örgümün kenarlarını örmeden aldığım için şöyle iri iri boşluklar var. Her boşluktan girdiğimde seyrek bir toplama olur. O yüzden büyük boşluktan girdim ve iki boşluğun arasındaki noktadan da girdim. İki tane ard arda büyük boşluktan giriyorum. Sonra iki boşluğun arasındaki yerden çıkarıyorum ilmeğimi. En uç kısmına kadar ilmeklerimi toplamış oldum. Misinamın bol kısmını şu köşeden yine çıkaracağım. Ve pul ipimi bağlayarak örgüme devam edeceğim. Burada ipimi kesiyorum artık. Pul ipimi bağlıyorum. Bir ters ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Bir ters ör. Bir gizli artırma yap şeklinde ilerliyoruz. İpimizi şöyle çapraz olarak şişimize takıyoruz. Köşeye geldiğimde yine misinamın bol kısmını buradan çıkararak örmeye devam ediyorum. En son ördüm. Burada bir gizli artırma yapmam gerekiyor. Ters örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Ters örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bir ör bir gizli artırma yaparak sıramı tamamladım. Artık örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak öreceğim. Diğer tarafta kaç sıra ördüysek aynı şekilde çalışalım. Sonra bütün ilmeklerimizi keselim. Bakalım şöyle her iki kol çalışmama yan yana getirdiğimde simetrik görüntüyü sağlamış oldum. İlikli tarafım burada sağ tarafa bakarken burada ilikli yerim sol tarafa bakıyor. Kol uçlarına diktiğimizde simetrik görüntüyü de sağlamış olacağız. Çalıştığımız manşette iki köşesinde fırfır detayı var. Şu fırfır olmayan yer kolun katladığımızda iç kısmına gelecek. Şöyle tabi burada ilikleme detayımız olduğu için düğme dikeceğiz buraya. Birazcık içe doğru katlayacak şekilde dikimini öyle yapacağız. Çok fazla içeriye doğru katlamamıza gerek yok. Şöyle 1 santim kadar içeri girecek şekilde olsun. Şu pullu detayı hiç söylemeden lastik detayındaki yerden bahsediyorum. 1 santim içeri girecek şekilde kol ucuna dikeceğiz. Bunu nasıl yerleştireceğiz? Fırfırlı detay ve ilikli yer üstte kalacak. Yine burası da zaten simetrik çalışmıştık. Bu şekilde dikeceğiz. Şu şekilde değil de şöyle şu görüntüyü vererek dikeceğiz. Fırfırlı detay ve ilikli yer üstte kalacak şekilde, yine burası da zaten simetrik çalışmıştık. Bu şekilde dikeceğiz. Bu çalışmayı kol ağzımıza dikmeden önce kol altı dikişimizi tamamlamamız gerekiyor. Kol altı dikişini tamamladıktan sonra şu yırtmaç kısmı kolumuzun üst tarafında denk gelecek şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Düz yüzü içeri bakacak dikişli taraf hemen hemen şu örgümün ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Çevresini şöyle sarıyorum kolumun. Bu şekilde yerleştiriyorum. Şu fırfırlı detay biraz önde görünecek. Şu örgümün ön tarafında görünecek. Çok da fazla geriye gitmeden ortalıyorum.
Şuradaki fırfırsız düz olan detayım üstte olacak şekilde yerleştiriyorum. Fırfırsız detaydan içeri doğru yaklaşık yarım santim 1 santim olacak şekilde üst üste getiriyorum. İpimi şuradan çıkaracağım. Şöyle katladığımda, yerleştirdiğimde 3 kat bir dikişim var burada. Bu 3 katı dikiyorum önce. Dikerken çok sıkmadan dikelim ki rahatsız etmesin. Şuradaki minik 3 kat dikiş olan yeri tamamladım. Çok da sıkmadan dikiyorum. Örgümle aynı esneklikte bir dikiş yapıyorum. Kol çevresini böyle dönerek, dikerek tamamlayacağım. Orta yerine denk gelmiş oldu. Şöyle baktığımızda yırtmaçlı olan yerde kolumun omuz kısmına, üst tarafa doğru denk gelmiş oldu. Dikişimizi tamamlamış olduk. Buraya içeriye de 2 tane düğme dikeceğim. İliğimin karşısına denk gelen yere düğmelerimizi dikeceğiz. Diğer taraftaki kolu da beraber dikelim isterseniz, kol ucundaki. Yine kol altı dikişimi tamamladım. Şu manşetimi alıyorum. Şu şekilde yerleştiriyorum. Fırfırlı detay altta olacak. Bu fırfırsız olan kenar üstte olacak şekilde yaklaşık yarım santim 1 santim üst üste denk getiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Pullu olan fırfır detayını dikmiyorum. Şimdi 2 katı olarak devam ediyorum kolucumu dikmeye. Kol ucundaki düğmelerimizi de diktim. İlklerimin karşısına denk gelecek şekilde iç tarafa düğmelerimizi de diktik. Bu haliyle kol çalışmamızı tamamlamış olduk. Görüntü olarak da şu şekilde görüntü elde etmiş olduk. Görüntüsü, duruşu şık, güzel bir çalışma oldu. Bu tekniği yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Ve hırkamızı bu haliyle de tamamlamış olduk. Santim ölçülerini vererek devam edeyim. Hırkamızın boy uzunluğu omuzdan etek ucuna kadar 30 santim. Genişliği 29 santim. Kol altından kol ucuna kadar, en son şu uç kısmına kadar uzunluğu 21 santim. Ve şurada lastik dibinden kol ucuna kadar uzunluğu tüm yakadan uzunluğu da 32-33 santim ölçülerinde oldu. Daha büyük nasıl yaparız? Hemen onu anlatmaya çalışayım. Bizim hırkamızın büyüklüğü 1 yaş uyumlu oldu. Bu verdiğim ölçüler tabii sizin bebeğinizin kalıbına göre değişir. Kullandığınız örgü malzemesini elinizin sıkılığına göre de değişir. Benim örgüme göre 1 yaş uyumlu oldu. Biraz daha büyük örmek isteyen, 2 yaş örmek isteyen arkadaşlarım 63 ilmek atarak başlayabilirler. Bunun dağılımını da önler yine 2, bu aradaki sabit 2 ilmeğimiz de yine aynı şekilde 2 ilmek olacak şekilde kalıyor. Sadece kollarda ve arkada değişiklik yapıyoruz. Kola 12 değil de 14 olarak başladığımızda arkaya da 23, kol 14, bu 2 ilmeklerimiz aynı şekilde kalıyor. Toplamda 63 ilmekle başladığımızda yaklaşık 2 yaş olacak şekilde. Tabi roba artışlarımız da bizler 20 defa yapmıştık. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da 21-22 defa yaptığında hırkaları biraz daha büyük olacaktır. Daha da büyük örmek isteyen arkadaşlarım 3-4 yaş gibi
Kollara 12 yerine 15, arkaya da 18 yerine 26. Bu ikişer ilmekler yine aynı şekilde kalacak. 3-4 yaş 68 ilmek yapıyor bu hesaplamayla. 70 ilmek yaparak da yuvarlayabilirsiniz bu sayıyı. Kollara 15 değil de 16 ilmek yaptığınızda, arkada 26 olduğunda 70 ilmekle de yine hırkanızı başlayabilirsiniz. Bunun roba uzunluğunu da 22-23 sıra yaptığınızda hırkanız daha büyük olacaktır. Bu matematikle hırkanızı büyütüp küçültüyorsunuz. Kollarda ve arkada ya eksiltme yapacaksınız ya artırma yaparak hırkanız büyüyecek ya da küçülecek. Bu kadar basit aslında. Yine elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Farklı bir model olarak tasarlayıp bunu sizin için hayal ettim. Pullu detaylarıyla da çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yaptığınız örgülerinizi, tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Abonelikler de ücretsiz biliyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde başka çalışmalarda yine beraber buluşmuş oluruz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.